Neden her kültürde tanrılar var? Hiç düşündünüz mü? Neden kıyamet anlatıları, yaratılış hikayeleri ve doğaüstü güçlere dair inanışlar hep birbirine bu kadar benziyor? Peki bu mitler bize gerçekte ne anlatıyor? Tanrılar beyinlerimizde nasıl şekillendi? Modern çağın ortasında bu eski hikayeler bize neler söylüyor? Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu sorular hakkında güçlü bir temel atmış olacaksınız. İlk yazılı tanrı anlatılarından biri Sümerlere dayanır. Anunnakiler. Sümerler, gökten gelen bu varlıkların dünyayı yarattığını, insanları köle olarak kullandığını ve sonunda terk ettiğini söylüyordu. Meşhur tufan hikayesinde söyledikleri gibi. Kısacası Sümerlerdeki Ziusudra ile İbrahim'i dinlerdeki Nuh aynı kişi olabilirler mi demek istiyorum. Sümerlerin Enlil ve Enki figürleriyle İbrahim'i dinlerdeki Tanrı ve şeytan arasındaki benzerlikler de fazlaca göze çarpan etmenlerdendir. Örneğin Enlil insanları cezalandırmak isteyen bir tanrı iken Enki onları koruma eğilimindedir. Bu çatışma daha sonraki dinlerdeki dualistik yapıların temelini oluşturmuş da olabilir. Mesela İslam'da İsrafil'in sura üflemesi kıyametin habercisiyken İskandinav mitolojisinde Heimdall borazanını çalarak Ragnarok'u başlatır. Farklı zamanlar, farklı coğrafyalar. Ama mesaj hep aynı. Son yaklaşıyor. Antik Mısır'da Osiris, ölüm ve yeniden doğuşun sembolüydü. Onun dirilişi, doğanın döngülerini ve yaşamın sürekliliğini temsil eder. Benzer bir şekilde Hristiyanlıkta İsa'nın dirilişi, inananlara umudu ve kurtuluşu vaat eder. Bu ve bunun gibi benzer örnekler çok fazla, fakat bu videonun amacı bunları tek tek açıklamak değil. Sadece sorgulayışa teşvik etmek. O yüzden yüzeysel örneklerle bırakıyorum. Bilim, bu tarz inançların sadece kültürel değil, biyolojik bir yanı olduğunu da söylemekte. WMAT2 genini duydunuz mu? Halk arasında inanç geni olarak bilinir. Bu gen, insanların doğaüstü şeylere inanma eğiliminde olduğunu öne sürer. Bununla bağlantılı olarak beynimizde tanrı noktası olarak adlandırılan bir bölge de var. Bu bölge, spiritüel deneyimler sırasında aktif hale gelir. Örneğin meditasyon yapan bir Budist rahip ya da yoğun dua eden bir Hristiyan keşiş, benzer nörolojik aktivite gösterir. Yani inanç, coğrafya ve kültürden bağımsız olarak insan beyninde ortak bir mekanizmaya dayanıyor olabilir. Peki bu mekanizma bizi tanrılara inanmaya zorlayan bir evrimsel avantaj mı? Belki de bu sayede topluluklar halinde yaşamayı, işbirliği yapmayı ve hayatta kalmayı başardık. Belki de tanrı kavramı, insan beyninin evrimsel bir yan ürünü. Bilinmezlikle başa çıkmak için geliştirdiğimiz bir araç. Ölüm korkusunu hafifletmek, doğanın kontrol edilemez gücünü anlamlandırmak için yarattığımız bir çerçeve ya da belki de taslamam bir gerçeğin vücudumuzdaki izleri. Nitekim emin olsaydık tüm bunların adı inanç olmazdı. Mitolojiler ve inançlar sadece geçmişin hikayeleri değil. Onlar aynı zamanda bugünün modern dünyasındaki paralellikleri de yansıtıyor. Antik Yunan'da Prometheus, insanlığa ateşi getirerek tanrılara karşı gelir. Bugün bu hikayeyi yapay zeka ve teknolojinin etik tartışmalarında görmüyor muyuz? Ya da eski toplumların kıyamet öykülerine bakalım. Günümüzde küresel ısınma, salgınlar ve savaşlar üzerine yapılan tartışmalar aslında bu mitlerin modern bir yansıması değil mi? Kıyamet borazanları artık sosyal medya bildirimleri olabilir mi? Diğer yandan internet çağında da modern mitlerin oluşumuna tanık oluyoruz. Süper kahramanlar, uzaylılar ve distopik hikayeler gibi. Tüm bunlar eski tanrıların günümüzdeki versiyonları olabilir mi? Belki de bu, insan zihninin bilinmeze duyduğu ebedi hayranlığın yeni bir yansıması. Tüm bu anlatılar, şimdiki internet akımları gibi antik toplumlar arasında yayılan güçlü birer antik akım. Sümerlerin Anunnakilerle başlattığı bu anlatı, İbrahim'i dinlerle güncellendi ve bugün bile farklı formlarda karşımıza çıkmakta. Dahası, tanrılar ve mitler, insanın bilinmezlikle mücadelesinin bir ürünü mü? Yoksa gerçekten evrende bir düzenin yansıması mı? Belki de bu hikayeler, gerçeğin ve hayalin sınırlarında dolaşan birer köprü sadece. Modern çağda bu kıyamet borazanları son yıllarda çalmaya başladı. Pandemiler, doğal felaketler, toplumsal krizler gibi. Biliyorum bu saydıklarım daha önce de yaşanmıştı defalarca. Ama bu sefer bir şeyler biraz farklı gibi. Her şey mitlerin birer güncellemesi gibi görünüyor. Şimdi size soruyorum. Tüm bu hikayeler, tanrılar, inançlar sizce gerçeğin bir yansıması mı? Yoksa sadece insan beyninin ustalıkla yarattığı akımlardan mı ibaret? Yoksa olası bir kıyamet senaryosunda bile çalmasa bile bir sura üfleme ya da bir borazan sesi bekleyecek miyiz? Belki de bu inanç o kadar kuvvetlidir ki beynimiz bir halüsinasyonla bize o borazan sesini duyuracak ya da o ses gerçek olacak. Kim bilir? Kanala destek verip abone olursanız bu ve bunun gibi konularda daha fazla içerik oluşturabilmemiz adına bizi teşvik edersiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.